Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Geçen gün misafirlerime yapmıştım. Hepsi bayılmışlardı ve tek tek benden tarif istediler. Sizin de çok beğeneceğinizi umarak paylaşıyorum. Tavuklu arpa şehriye salatası. Umarım beğeneceksiniz. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Şimdi öncelikle tencereme 1 yemek kaşığı tereyağımı aldım. Bu arada ben bir parça tavuğumun üzerine geçecek kadar su koydum ve güzelce yumuşattım, haşladım. Şimdi tereyağım erisin, arpa şehriyelerini atacağım. Tereyağım eridi. Bir su bardağı kadar arpa şehriyemi ekliyorum. Biraz rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum. Arzu edenler kavurma işlemi yapmadan direkt pişirebilirler. Ama kavurunca hem biraz daha rengi güzel oluyor hem de daha lezzetli bir tadı oluyor. Ben kavurmayı tercih ediyorum. Özellikle tavuklu olan salatada. Evet arkadaşlar, şehriyelerimi sürekli karıştırarak rengini döndürdüm. Bu kadarı benim için yeterli. Daha fazla karartmaya gerek yok. Şimdi bu haşladığım tavuğun suyu var tabii ki. Bunu ziyan etmemek lazım, kullanmak lazım. Bir bardağını tavuk suyu koyuyorum. Bir bardağını da normal su koyuyorum. 2 bardak suyla 1 bardak şehriyeyi yumuşatmış olacağım. Tabii ki tuzunu koyuyorum. Tuz sizin zevkinize göre miktarı. Fokur fokur kaynayacak ve altını kısacağım. Pilav demler gibi şehriyelerimi yumuşatacağım. Şimdi şehriyelerimiz pişerken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Tahtam kuru kalması için önce kuruyken cevizlerimi yapıyorum. Şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar cevizim var. Cevizlerimi iri iri doğruyorum. Ben biraz dişe gelmesini seviyorum ama isterseniz siz rondodan geçirip daha ufaltabilirsiniz ya da dövebilirsiniz. Ama ben böyle dişe gelsin, kendini belli etsin, görüntüsü de belli olsun istiyorum. Şimdi közlemiş olduğum ve ayıkladığım bir adet kapya biberim var. Kapya biberimi de güzelce doğruyorum. Közlenmiş kapya biber çok yakışıyor gerçekten bu salataya. Dediğim gibi o gün sağ olsunlar, afiyet bal şifa olsun. Bütün arkadaşlarım, misafirlerim çok beğendiler. Yememişler daha önce böyle bir salata. Dolayısıyla tarif istediler. Umarım siz de beğenirsiniz. Yememiş, daha önce yapmamış olanlar bu tadı tadarsınız. Şimdi 5-6 adet kornişon turşum var. Normal salatalık turşusu da olabilir. Kornişon olması şart değil. Bunları da ufak ufak dilimliyorum. Şimdi sıra geldi haşlanmış tavuğuma. Ben kalça bölgesini tercih ettim. Göğsü çok nadir kullanıyorum. Fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Lezzetsiz olduğu için. Elimle tavuğumu güzelce didiyorum. Çok ufaltmıyorum. Lezzeti gelsin, kendini belli etsin. 3 parça kalçam bana yeterli geldi. Bir su bardağı şehriye için. Şimdi bütün tavuklarımı bu şekilde ditmeye devam edeceğim ben. En son olarak da bir tutam, bir avuç kadar dereotu, bir avuç kadar maydanoz saplarıyla birlikte güzelce yıkadım. Şimdi bunları minik minik doğruyorum. Ben saplarıyla kullanıyorum. Sapları hem lezzetli hem çok şifalı. Atmaya kıyamıyorum. Size de öneririm arkadaşlar. İyice ufaltıyorum otlarımı.
Evet arkadaşlar, şehriyem güzelce suyunu çekti. Altını kapatıyorum. Bir kağıt havlu koyup diğer işlemlerimi de halledene kadar hem de şehriyelerim soğuyana kadar demlendireceğim. Şimdi şehriyelerimiz soğurken biz de sosumuzu yapalım. Burada 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Üzerine de bir 1,5 yemek kaşığı kadar mayonez ilave ediyorum. Biraz karabiber çekiyorum içine. Biraz tuz koyacağım. Çünkü diğer şeylerime tuz koymamıştım. Şimdi 2 diş sarımsağım var. 2 diş sarımsağımı çekeceğim içine. Mutlaka sarımsak koyun. Az da olsa lezzet vermesi için. Ben geçen gün misafirlerime koymuştum. Bayılarak yediler, işin gerçeği. Evet. Güzelce yoğurdumuzu ve mayonezimizi karıştırıyoruz. Mayonez ve yoğurt olduğu için şehriyelerimizin mutlaka soğuması gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir cam tabağıma aldım ve güzelce soğuttum şehriyelerimi. Her şey soğuk, hiç problemsiz bir şekilde karıştıracağız. Şimdi yoğurdumu, sarımsağımı, mayonezimi karıştırdıktan sonra şehriyelerimi içine alıyorum. Nefis koktu. Bu salatayı tadanlar emin olun bayılacaklar ve çok sık yapacaklar, ben eminim. Şimdi şöyle hafiften bir karıştırıyoruz. Şimdi az önce birlikte doğramış olduğumuz tavuğumuz, salatalık turşumuz ve kapya biberimiz, hepsini içine ilave ediyoruz. Bu salatanın lezzetsiz olma gibi bir şansı var mı arkadaşlar? Siz söyleyin, bu kadar lezzetle beraber. Doğradığımız dereotu ve maydanozumuzu da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı haşlanmış mısırım vardı. Bunu da koyuyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ama bitmedi. Bir de bunun üzerine nefis bir sos yapacağız şimdi. Cevizli sos. Ben bunu karıştırırken birazdan ona başlayacağız. 1 yemek kaşığı tereyağımı tavama aldım. Ben bu tarz şeyleri bakır tavamda yapıyorum. Daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. Eğer sizin de bakırınız varsa tavsiye ediyorum. Psikolojik midir bilmiyorum ama gerçekten lezzeti daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi tereyağımı eritirken cevizlerimi de üzerine ilave ediyorum. Ki cevizimin yağıyla tereyağım da güzelce özdeşleşsin, birleşsin. Daha böyle farklı bir lezzete doğru dönsün istiyorum. Birkaç dakika kadar tereyağım eridi görüyorsunuz. Birkaç dakika kadar böyle cevizlerimle karıştıracağım. Tabii ki lezzet takviyesi yapmak için 1 çay kaşığı da paprika ilave ediyorum. Hem renk hem de lezzet katkısı. Harika bir şekilde sosum hazır oluyor. Karıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Cevizleri çok fazla sertleştirmeden. Sosumuz da hazır. Şimdi salatamızın üzerine dökebiliriz artık. Evet, salatamı böyle bir kayık tabağa aldım. Şimdi cevizlerimi önce yaya üzerine, sonra da komple yağını ve sosunu dökeceğim. İnanılmaz bir lezzet katıyor bu cevizde. Tavsiye ediyorum. Evet, yağını da şöyle üzerinde güzelce gezdirdik mi salatamız hazırdır arkadaşlar. Umarım bana güvenip bu salatayı evlerinizde denersiniz. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifimi de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Geçen gün bir izleyicim bana yazmıştı. Tariflerinizi çok beğeniyorum ve tarifleriniz çok pratik ama kanalınıza abone olmak istiyorum. Ücretli mi diye sormuştu. Çok şaşırdım. Çünkü arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir.
Hiçbir ücret ödemeden sadece abone ol butonuna basarak kanalıma abone oluyorsunuz. Yanındaki bildirim zilini de eğer açarsanız her tarifim paylaştığım an ilk olarak size bildiriliyor ve hiçbir şekilde hiçbir tarifimizi kaçırmamış oluyorsunuz. Aynı zamanda bizlere de bu şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Çünkü siz videolarımızı beğenip izleyip abone oldukça, yorum yaptıkça bizim videolarımız da daha çok kişiye izletiliyor. Algoritma daha çok kişiye yayıyor. Dolayısıyla destek olmuş oluyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı da beğenmeyi, ki çok önemli, lütfen unutmayın. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki güzel tarifimize kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bu güzel lezzetlerden lütfen mahrum olmayın. Hepiniz kendi mutfağınızın şefi olun. Bay bay.